Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma destek olmak için abone olmayı, yüklediğim her yeni videodan anında haberdar olmak için zil butonuna basmayı unutmayın. Arkadaşlar, videoyu sonuna kadar izlerseniz kimin samimi sahneleri açığım dediğini anlarsınız. Videoyu yarıda kapatıp hiçbir şey anlamadım, kim demiş diye yorum kısmına yazmayın lütfen. Videoyu lütfen sonuna kadar izleyin. Hepinizi seviyorum. Helişah, nasıl konuşacağını bilmeyen utangaç bir kızdım. Ama bu sektörde çalışırken kendime güvenim arttı dedi. Helişah'ı Bıçak Sırtı Hint dizisindeki Sıvara olarak tanıdık. Oyuncu sektörde 10 yılını doldurdu. Kariyerinde uzun bir yol kat etti. Oyunculuk kariyerine 15 yaşında başladı ve şimdiye kadar çeşitli karakterler canlandırdı. Oyuncu ile yapılan samimi bir sohbetten kesintileri sizlerle paylaşmak istiyorum. Sektörde yakın zamanda 10 yılı tamamladınız. Kariyerinize dönüp baktığınızda nasıl hissediyorsunuz? Kendimde sadece bir oyuncu olarak değil, aynı zamanda bir kişi olarak da muazzam bir büyüme görebiliyorum. Kariyerime çok küçük bir yaşta başladım. 15 yaşındaydım ve o zamanlar çocuktum. Şimdi ise kendimde çok fazla büyüme görüyorum. Ailem kariyerimdeki en büyük destekçim oldu. Beni ekranda gördükleri için her zaman çok heyecanlandılar. Kariyerinizin son 10 yılını nasıl değerlendirirsiniz? İlk gösterimi yapmak istemediğim bir zamanda yaptım. Sadece oldu ve ben akışa ayak uydurdum. Bu sektörde çalışırken oyunculukla ilgili her şeyi öğrendim. Kameraya dönmeyi, nasıl konuşmam gerektiğini, kendimi nasıl sunmam gerektiğini ve bunlar en basit şeyler. Burada her şeyi öğrendim. Kendime güvenerek konuşabiliyorsam bunu öğrenimlerime ve deneyimlerime borçluyum. Birçok oyuncudan da tavsiye aldım tabii ki. Ben çok hızlı öğrenirim ve iyi bir kavrama gücüm var. Okul zamanlarımdan beri bu yönüme iltifatlar alıyorum. Mumbai'de yalnız kaldığım zamanlar aileden nasıl uzak durulacağı ve işleri kendi başıma nasıl idare edeceğim benim için bir meydan okumaydı. Ben de burada çalışmaktan biraz keyif almaya başladım. Ahmedabad'dan Mumbai'ye geçişiniz ve sonra burada çalışma yolculuğunuz nasıldı? Buraya şehre geldiğimde hazırlıklı veya planlı gelmedim. Henüz 15 yaşındaydım ve birçok şov yaptım. Her şey kendiliğinden oldu ve yoluma çıkan televizyon şovlarını yaptım. Çalışmadığım zaman Ahmedabad'a aileme geri döndüm. Okulumu tamamlarken özellikle kariyerimin 5-6 yılında çok soğukkanlıydım. Daha sonra Mumbai'de kalmak ve bir meslek olarak oyunculuğu sürdürmek istediğime karar verdim. Kariyerinize başladığınızda Mumbai'deki insanlar, özellikle endüstri ne kadar misafirperverdi? Sektörde tanıdığım herkes birinci günden beri destekleyici ve bana karşı sıcakkanlı oldu. Hiç bu kadar genç olduğumu hissetmemiştim. Ama tabii bana bu kadar ilgi göstermeyen ve benimle kibarca konuşmayan insanlar da oldu. Bazı istisnalar dışında herkes çok iyiydi ve beni rahat ettirdiler. Her zaman rahat ettim ve hiç kimseden korkmadım. Etrafımı çok gözlemlerdim ve insanların ne kadar rahat ve özgüvenli konuştuklarına bakardım. Bize ilk projenizden bahsedin. Nasıl oldu? Nasıl seçmelere gittiniz? Ben okulda tiyatroda yer alıyordum. Tabii okul dışında bir aktivite olarak bunu yapıyordum. Bu bana zevk veriyordu. Yani birlikte tiyatro yaptığım kişi beni seçmeler için buraya getirdi. Buraya geldim ve gösteri için seçildim ama nedense gösteri iptal edildi. O zamanlar kafamın içinden geçen tek şey, aklımdaki tek düşünce, seçilirsem televizyonda görüleceğim oldu. Gösteri iptal edilince Ahmedabad'a geri döndüm. Ama aynı oyuncu yönetmeni birkaç hafta sonra bizden seçmelere gitmemizi istedi. Ve sonra tekrar seçmeler yapıldı. Sonra yine ben seçildim. Çok heyecanlıydım. Çocuk oyunculuğundan başrol kadın oyunculuğuna geçiş sürecinizden bahseder misiniz?
İlk dizim Gulal'dı. 15 yaşındaydım ama 22 yaşındaki bir karakteri canlandırıyordum. Yapımcılar beni giysi ve makyaj ile o yaşta gibi gösterdiler. Yani aslında ben çocuk oyunculuğundan kadın oyunculuğuna geçmedim. Daha sonra da dizilerde başrolde oynadım. Ben hiçbir şovumda çocuk oyuncu olarak oynamadım. Siz 15 yaşındayken 22 yaşındaki birini oynamak ne kadar zordu? Kulal'da bu rolü oynamak zordu çünkü 22 yaşında değildim ve bu bir meydan okumaydı. Ayrıca bu benim ilk şovumdu. Bu yüzden çok yardım aldım. Yönetmenim rolü nasıl yapacağım konusunda bana rehberlik ederdi. Ünlüsünüz. Sosyal medyada neler paylaştığınıza dikkat ediyor musunuz? Ne yayınladığım hakkında çok fazla düşünmüyorum. Instagram sayfamı hayranlarımla bağlantı kurmak ve onlara gerçek hayatımı, gerçek benliğimi göstermek için bir araç olarak kullanıyorum. Makyajsız bir hikaye veya resim yayınlamaktan memnunum. Mesela 5 yıllık bir tişörtü giydiğim bir video yayınlamaktan memnunum. Sayfam diğer insanlarınki kadar normal. Bilinçli bir çaba sarf etmiyorum veya sayfamın estetik görünmesini sağlamaya çalışmıyorum. Oyuncuların sosyal medya takipçi sayılarına göre proje almasına nasıl bakıyorsunuz? Sosyal medya sayfasında belirli sayıda takipçiye sahip olmanın bugünlerde çok önemli hale geldiğini biliyorum. Bir oyuncunun sahip olduğu takipçi sayısından değil, yeteneğinden dolayı iş bulması gerektiğini düşünüyorum. Bu bir trend haline geldi. Bu sadece bir sayı ve hiçbir şeyi tanımlamamalı. Ben bu durumu beğenmedim. Sosyal medyada trollerle nasıl başa çıkıyorsunuz? Sosyal medya insanların gelip hissettiklerini yazdıkları bir platformdur. Bu yüzden bazen insanlar diğer insanların ne hissettiklerini düşünmeden acımasızca yazılar yazabiliyor. Bir aktör olduğumu biliyorum. Bu yüzden nasıl hayranlarım varsa nefret edenlerim de olacak. Bu olumsuz yorumlar ve troller hakkında stres yapmıyorum. Onları okuyup birkaç dakika kendimi kötü hissederim ve sonra hayatıma devam ederim. Kendinize bunları unutmanızı söylemelisiniz. Bunların çok küçük sorunlar olduğunu biliyorum. Ayrıca nefret mesajları yazan insanlara birisini eleştirmek isterseniz bunu sağlıklı bir şekilde de yapabilirsiniz demek istiyorum. Samimi sahnelerde oynarım. Shakti Astisva ki esas ki'de Jigesa Singh'in karşısında rol alan Simban Akpal'den çarpıcı açıklamalar. Oyuncu dijital platformdaki samimi sahneler hakkında konuştu. Peki kendisi böyle sahnelerde rol alır mı? Simban Akpal, karakter ve senaryo iyiyse platform umurumda değil. Ne kadar ödeme yaptıkları da umurumda değil. Rol heyecan vermeli bana. Dijital platformda gereksiz yere çıplaklık, küfür dili gibi şeyler içeren birkaç şov adı söyleyebilirim. Ama bu tartışmaya yol açar. Böyle bir şey yaratmak istemiyorum dedi. Simban Akpal, Spistvilla 11 ile ün kazandı ve gösteride son derece iyi performans gösterdi. Bu reality şovunu kazanmasa da çekiciliği herkesin dikkatini çekti. Ayrıca ailesinin de Simban Akpal'ı desteklediğini biliyor muydunuz? Simba, Spistvilla'ya girdiğimde bir kamerayla nasıl yüzleşeceğimi bilmiyordum. Ve oyunculuk ile ilgili hiçbir fikrim yoktu. Daha sonra yarışmacıların rol yaptıklarını fark ettim. Bana gelince verilen görevleri yapmak için oradaydım. Görevler beni Spistvilla'da cezbetti. Sadece kendim oldum. Orada tüm görevleri yapmak ve şovu kazanmak için bulunuyordum. Birileriyle bağ kurmaya ya da oyun oynamaya gitmedim. Sonra bunların da önemli olduğunu anlamakta artık çok geçti. Ailem benim için mutluydu ama onlar bu sektörde olmadıkları için her şey onlara rüya gibi geliyordu, dedi. Simban Akpal çok genç yaşta hayatında birçok şeyi başardı. Hatta 25 yaşında lüks bir spor sedan bile satın aldı. Arabaları olan tutkunluğundan söz ederken bana para vermeyin, bana araba verin deyip gülüyor.
Tapki Pyarki, aşk bir rüyanın tapkisi Jigsaw Singh bugünlerde ortalıkta pek görünmüyor. Shakti dizisinde de görülmeyen oyuncu hayranlarını endişelendirdi. Kimi hayranı acaba Jigsaw Singh korona mı oldu diye endişelenirken kimi hayranı Shakti dizisinden ayrıldı mı diye düşündü. Oyuncunun korona olduğu ile ilgili herhangi bir haber yok. Bu yüzden endişelenmenize gerek yok. Ama evet, şu sıra oyuncu Shakti dizisinde görünmüyor. Ama diziden ayrıldığına dair herhangi bir bilgi de yok. Instagram'da da yeni bir gönderi paylaşmadı. Ama buna rağmen oyuncu bir platformun yaptığı veri analizine göre bu haftanın Instagram kraliçesi seçildi. Oyuncu Manish Koplani ile birlikte Colors'ta yayınlanan Tapki Pyarki dizisindeki Tapki rolüyle sevildi. Muhteşem oyuncu daha sonra Colors TV'nin başka bir dizisi olan Shakti Astisva Ki Ehsas Ki'de Heer Singh karakterini canlandırdı ve canlandırmaya devam ediyor. Hayranları da oyuncuyu sosyal medyada büyük bir ilgiyle takip ediyor. Jigsaw Singh'in neredeyse tüm gönderileri onu haftanın Instagram kraliçesi olarak taçlandıran yaklaşık 80.000 beğeniye ve 120'ye yakın yoruma sahip. Ve oyuncu Jigsaw Singh'in korona olduğuna dair herhangi bir haber yok. Eğer böyle bir bilgiye ulaşırsam mutlaka sizlerle paylaşacağım.